Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftara ne yapsam düşüncenize bir alternatif olarak akşam menüsü hazırladım. Menümüz yayla çorbası, lahmacun, salata ve tatlı olarak da kadayıf sarması yapacağım inşallah. Kısa çekim ve yapım malzemelerle başlayalım. Yayla çorbamız için uygun bir tenceremize bir çay bardağı kadar yıkamış olduğum pirincimiz var. Ve ben pirincimizin üzerini geçinceye kadar su ekliyorum. Ve ocağa alacağım. Arkadaşlar çorbamız biraz piştikten sonra ocağın altını kapattım. Pirincimiz gördüğünüz gibi kabardı. Bir yarım saat 40 dakika kadar bekledi. Sonra ben çorbamız için sos hazırladım. Yarımlık kavanoz yoğurt, bir kaşık un ve bir yumurtayı çırptım ve üzerine ekliyorum. Ocağımızın altını açalım. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Çorbamız kaynayana kadar karıştırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynıyor şu anda. Biraz kısalım. Ve bir tavada tereyağı ve sıvı yağ karışımı nane eritmiştim. Onu da üzerine gezdirelim. Gördüğünüz gibi yayla çorbamız hazır. Ocağımızın altını kapatalım ve tuzunu ekleyelim. Bir miktar da tuz ekleyelim. Karıştıralım ve ocağa kapağını kapatalım. Tenceremizin dinlenmeye bırakalım. Diğer aşamalara geçeyim ben de. Evet arkadaşlar, yayla çorbamızı hazırladıktan sonra şimdi lahmacun içini hazırlayalım. 2 tane orta boy soğan ve 2-3 diş sarımsağımız var. Yeşil biberimiz var. Rondodan geçireceğiz. Ve biraz kapya biberimiz var. Güzelce rondodan geçirelim. Daha sonra domatesimiz var. Ve bir kaşık kadar salçamız var. Yarım su bardağı kadar da yağımızı ekleyelim, sıvı yağımızı. Tekrar çevirelim. Tavamızı ocağımızın üzerine alalım. Ocağımızı yakalım. 500 gram kadar kıymamız vardı. Onu tavamıza ekleyelim. Ve kavuralım. Lahmacun içini ben kavurarak yapacağım arkadaşlar. Bir de böyle deneyin. Hep çiğden yapılıyor. Ben kavurarak yapıyorum. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim.
Kıymamız güzel bir renk alana kadar kavuralım. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Rengini alan kıymamıza biraz sıvı yağ ekleyelim. Göz kararı. Ve rondodan geçirdiğimiz sosu dökelim üzerine. Çok kavurmamıza gerek yok arkadaşlar. Biraz kavrulacak. Hafif sulu kalabilir. Tuz, karabiber, kimyon ekleyelim. Toz biber. Lahmacun iç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi. İçine maydanoz eklemiyorum ben. Yanına yıkayacağım servis için. Dinlenmesi için ocağımızın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Arkadaşlar, lahmacunumuzun iç malzemesi soğurken hamurumuzu yapalım. 500 gram unumuz var. Mayasız bir hamur yapacağım. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Ve suyunu kontrollü şekilde dökerek yoğuralım. Güzel bir hamur yoğuralım. İçinde gördüğünüz gibi süt, maya veya diğer malzemelerden yok. Sadece un, su ve tuz. Bu malzemeleri yaparken kişi başına göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu tezgaha alalım. Evet arkadaşlar, lahmacunumuzun iç malzemesi ve hamuru dinlenirken bizde Ramazan tatlısız olmaz biliyorsunuz. Biz de bir kadayıf sarması yapalım. 250 gram kadar yaş kadayıfımız var. Parmağımıza dolayarak saralım. Ortalarına ceviz yerleştireceğim. Uygun bir kabımıza, ben küçük bir fırın kabı kullandım, yerleştirelim.
Sardığım kadayıflerin arasına ceviz dolduralım arkadaşlar. Ortalarına. Sardığımız cevizleri, kadayıflerin arasına ceviz doldurdum arkadaşlar. Ve üzerine sıvı yağ ve tereyağı eritmiştim. Üzerine gezdireceğim şimdi. Fırına göndereceğiz daha sonra. Evet arkadaşlar, fırına gönderebiliriz. Evet arkadaşlar, kadayıfımızı fırına gönderdik. Altı üstü kızarıncaya kadar pişsin, kızarsın. 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Şerbeti için. Su bardağı kadar da su ekledim. Ve ocağın üzerine alalım. Evet arkadaşlar, lahmacun hamurumuzu bezelere ayıralım. Her birinin ceviz büyüklüğünde bezeler yapalım. Bezemizin altı ve üstüne un serperek güzelce açalım. Lahmacun hamurunu açtım yuvarlak bir biçimde arkadaşlar. Döküm bir tavamız var büyükçe ve şu an altı da açık, sıcak bir konumda. Üzerine hazırladığımız harçtan yayalım. Zaten pişik bir malzeme olduğu için daha kolay olacaktır. İç malzememizi biraz hafif sulu bırakmamız gerekiyor daha sürülebilir olması için. Döküm tava veya böyle büyük geniş bir tava yoksa bezemizi daha küçük yapıp hamurumuzu daha küçük açabiliriz. Diğer tavalarda da olur. Ağzını da kapatalım tavamızı ve pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, kapağını açalım. Gördüğünüz gibi arkası da kızarıyor.
Evet arkadaşlar, çıtır lahmacunumuz yeşillik yanında, maydanoz, ayran eşliğinde. Yayla çorbamız hazır. Çıtır kadayıfımız da hazır. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.